Evimiz yanıyor. Ben bugün size futbolcu olacakken nasıl iklim aktivisti olduğumun hikayesini anlatacağım. Benim büyük amcam ve dedem zamanında Galatasaray'da ve Türkiye milli takımında futbol oynamış kişiler. Aynı zamanda teknik direktörlük de yapmışlar. Dolayısıyla bizim ailede bir futbol kanı var. Ben de 11 yaşıma kadar futbol oynamayı çok severdim. Sol ayağım çok kuvvetliydi. Ama 11 yaşımdaki radyo dinleme tutkum benim hayatımın gidişatını tamamen değiştirdi. Bir gün okula giderken Açık Radyo'da Açık Gazete programını dinliyordum. Ve Greta Thunberg ismindeki 15 yaşındaki İsveçli bir kızın parlamentonun önünde iklim için okul grevi yaptığını duydum. Bu kadar genç bir kızın geleceğinden bu kadar haberdar olması ve haklarını bu kadar savunuyor olması bana çok etkileyici gelmişti. Çünkü o zamanlar tam kafama da yatmamıştı. Okulu asıp daha önemli bir konuya dikkat çekmeye çalışmak. Tabii o zamanlar iklim krizi benim için iklim değişikliğiydi. Yani o zaman şöyle düşünüyordum, belki biraz ekonomiye zarar verir. İşte aynı şekilde tarıma biraz zarar verir ama ben yaşarım giderim zannediyordum. Greta'yı takip etmeye başladım. Bu takibim sırasında araştırma yapmaya da başladım. Ve aslında pek öyle düşündüğüm gibi olmadığını fark ettim. Greta gibi dünyanın dört yanından iklim aktivistleri çıkmaya başladılar. Kendi ilçelerindeki, illerindeki, ülkelerindeki parklarda, parlamentolarda, belediye binalarının önlerinde iklim için okul grevleri yapmaya başladılar. Ben de bir şeyler yapmak istedim. Ve tam o sırada Greta Thunberg 15 Mart'a 2019'a bir küresel iklim grevi çağrısı yaptı. Sonra STK'lara sormaya başladım. İnternette araştırdım. Sosyal medyada baktım ama Türkiye'de henüz ne bir çağrı ne de bir grev hazırlanıyordu. Ne de bir şey duyurulmuştu. Sonrasında yaklaşık 3 hafta kala aileme dedim ki bu çağrıyı ben yapmak istiyorum. Sonrasında bir pankart hazırladım. Küçük bir çağrı metniyle birlikte sosyal medyada çağrı videomu çıktım. Açık Gazete programına çağrıldım, Açık Radyo ile iletişime geçtikten sonra ve oraya gidip dedim ki ben Atlas Sarrafoğlu, 11 yaşındayım. Hepinizi 15 Mart'ta Bebek Parkı'na bekliyorum. Aynı zamanda bugün de deneme ve tanışma amacıyla Bebek Parkı'nda olacağım. Yine hepinizi bekliyorum dedim. Açık Radyo programım çok başarılıydı bana kalırsa. Sonrasında Bebek Parkı'na gittim. Birilerini bekliyordum. Tanışma, dediğim gibi deneme amacıyla küçük bir grev yapacaktık. Ama kimse gelmedi. Bir hafta kaldı ve o bir haftada geçtikten sonra grev günü geldi çattı. Bebek Parkı'na gittim ve kafamda şöyle bir düşünce vardı. En azından bir 50-60 kişi gelse kalabalık oluruz. 2-3 de basın gelse belki sesimizi duyurabiliriz demiştim. O gün oraya 700 kişi geldi. Yerel, uluslararası basın hepsi oradaydı. Ama dedem de oradaydı. Dedem 90 yaşında. Kendisinin bunu anlıyor olması, bana bu davamda, bu konuda destek veriyor olması benim için çok önemli. Dedemin pankartında yazılı olan kelimeler, cümle şuydu. Sizden özür dileriz gençler. Tabii bir grev yapıp bırakamayacaktım. Çünkü bir grev yaptıktan sonra iklim krizi durmuyor. Dolayısıyla ben de duramazdım, devam etmem gerekiyordu. Sonrasında şehirleri gezmeye başladım. Şehirlerde Ayvalık, Datça, Ankara, İzmir, Edirne ve daha birçok yere gidip orada tiyatrolarda, STK'ların hazırladığı panellerde, karar vericilerle birlikte toplantılarda iklim krizini tartıştım. Okullarda sunumlar yaptım. Okullarda sunumlar yapmanın benim için ayrı bir yeri var. Çünkü şu andaki eğitim sistemimizde iklim değişikliği kitaplarda bir sayfada anlatılıp geçiliyor. Ama insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal kriz bence okul kitaplarında bir sayfada anlatılıp geçilmemeli. İşte bu da benim aklıma çok yatmamıştı. Dolayısıyla sunumlar yaptım. Sonrasında bu da yetmedi. İsviçre'ye ve İspanya'ya gittim. İlk önce İsviçre Lozan'da bir iklim aktivisti yaz kampına katıldım. Orada yaklaşık 450 iklim aktivisti vardı ve orada Greta ile tanıştım. Aslında ben yemek alıyordum, kahvaltı sırasındaydım ve bir anda gözlerimin önünde Greta'yı gördüm.
Tabii inanamadım gözlerime. Çünkü aslında iklim konusunda ve iklim aktivisti olma yönünde beni ilk etkileyen kişi gözlerimin önündeydi. Sonra gittim, biraz konuştuk, sohbet ettik ve haftanın geri kalanında birlikte etkinliklere katıldık. Bununla birlikte orada bir sürü kişiyle daha tanıştım. Nobel ödüllü bilim insanları, fizik profesörleri, iklim değişikliği profesörlerinden iklim değişikliği öğrendim. Bilimsel tarafını öğrendim. Yok Oluş İsyanı'nın kurucusu, yine bir iklim hareketi, Roger Hallam'dan sivil itaatsizlik öğrendim. Yani karar vericilere, politikacılara taleplerimizi ve düşüncelerimizi nasıl doğru bir dilde iletebiliriz öğrendim. Ve bir hafta böyle güzelce geçti gitti. Haftanın sonunda bir tane büyük grev yaptık. O grevde Lozan'ın bir bulvarında yaklaşık 4000-5000 kişi bir yürüyüş grevindeydik. Sonrasında bir toplanma noktasına geldik. O toplanma noktasında bir sahne kurulmuştu. O sahneye çıkıp insanlar ülkelerindeki iklim problemlerinden, iklimle ilgili yaşanan sorunlardan bahsediyorlardı. En azından sözü yaymak için, insanları bilgilendirmek için durumdan. Sonra ben de çıktım ve Türkiye'deki bir hikayeyi anlattım. Berivan Karakeçili'nin hikayesini anlattım ben. Berivan 13 yaşında bir tarım işçisiydi, bir çocuk işçiydi, bir portakal bahçesinde çalıştırılıyordu. Ve patronlara o kadar acımasızdı ki gökten taş yağsa bile siz çalışmaya devam edeceksiniz diyordu. Berivan hayatında gördüğü ilk fırtınada kafasına bir saç levha gelerek yaşamını yitirdi. Benim asıl korktuğum şey, Berivan'ın öldüğü yaş benim şu anda olduğum yaş. Aslında bunun gibi bir sürü daha iklim adaletsizliği hikayesi olduğunu bildiğim için bunları da yaymaya ve anlamaya çalıştım. Bununla birlikte de insanlarla röportajlar yaptım. O yaz kampında tanıştığım insanlarla ve daha birçok insanla birlikte röportajlar yaptım. Hala da devam ediyorum. İsviçre'den sonra İspanya Madrid'e gittim. Orada COP25'e katıldım. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne, 25.sine. Yine Greta oradaydı. İklim aktivisti arkadaşlarım oradaydı. Bilim insanları oradaydı. Ama karar vericiler de oradaydı. Bunun başka bir önemi var. Çünkü iklim aktivistlerinin aslında yönelmek istedikleri kişiler, yani mesajlarını iletmek istedikleri kişiler politikacılar. Fakat COP'un çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü iklim aktivistleri bir oturma eylemi yaparken COP'un içinde COP'tan atıldılar. Ama Madrid'e gittiğimizde çok başarılı bir grev gerçekleştirdik. Yaklaşık 500.000 kişi, yarım milyon insan bir yürüyüş grevi yaptık. Greta da oradaydı. Ve o grevden sonra anladım ki herkesin yapabileceği en az bir şey var. Ben iklim aktivisti olmayı seçtim. Siz iklim aktivisti olmak zorunda değilsiniz. Ama hak savunuculuğunun birçok yolu var. Bence siz de kendinize sormalısınız. Ben bu konuda ne yapabilirim? Şimdi ben kendi yolum üzerinden sizin nasıl iklim aktivisti olabileceğinizi 4 adımda anlatacağım. Adım 1. Farkına var. Yani aslında buzulun görünmeyen kısmını görmeye çalışacağız. Yani o buzul eridikten sonra mozaik kuyruklu farenin türünü denizlerin seviyesini yükselterek yok ettiğini bilmiyoruz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ya da plastiği o kadar fazla üretmişiz ki dünyanın en alçak noktası olan Mariana Çukuru ve en yüksek noktası olan Everest Dağı'na insanlardan önce plastikler ulaşmış. Korkunç. Bununla birlikte şu anda gördüğümüz etkileri somut olarak tabii ki görebiliyoruz. Ama eğer böyle devam edersek ileride daha kötü etkilerini görebileceğiz. Yani bilimsel olarak. Bunlar 2030 yılına 200 milyon iklim göçmeninin beklenmesi olabilir. İklim göçmeni diye yeni bir terim çıktı. Çünkü bunlar farklı bir göç konusu. Yani aşırı sıcak dalgaları, fırtınalar, seller ve daha birçok şeyden dolayı insanlar doğdukları, büyüdükleri yerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Evet, farkına vardıktan sonra iklim krizinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama ayrıntılara inmemiz gerekiyor. Yani insanlara anlatabileceğimiz ayrıntılarımız, detaylarımız, bu konunun daha can alıcı konularını öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ikinci adımımızda bilimi merkeze al. Yani hep bilimi gözümüzün önünde tutacağız.
Bu konuda araştırmalar yapacağız. Yani son 10 yılda 10 milyon futbol sahası büyüklüğünde yerin yok edilmesi gibi Amazon yağmur ormanlarında. Evet, ağaçları yıllardır katlediyoruz. Ormansızlaştırma yapılıyor. Peki ağaç kesmek neden kötü bir şey? Neden hala devam ediyoruz? Yani o ağacı kestiğiniz zaman size oksijen, yani yaşam sağlayan bir formu, bir canlıyı katlediyoruz. Evet, bunu yıllardır yapıyoruz. Ama o ağacın içindeki karbondioksiti de havaya salıyoruz. Ve bilin bakalım bu neye sebep oluyor? Küresel ısıtma. Evet. Evet, oraya getirilen yeni yapılar tabii ki yine hayvancılık, tarım, sanayi, üretim, tüketime katkıda bulunduğu, hizmet ettiği için yine kötü. Evet, dünyada 2 milyar insanın Dünya Su Raporu'na göre temiz suya düzenli erişimi yok. Aslında bilimi anlamaya, bilime inanmaya başladığınız zaman fosil yakıtları bırakmanın bir çözüm olduğunu anlayacaksınız. Bu size çok gerçekçi görünmüyor olabilir ama bana da bir geleceğimin olmayacağı çok gerçekçi görünmüyor açıkçası. Üçüncü adımımız, çevremize anlatacağız. Her iklim aktivistinin yapacağı gibi sözü yayacağız. Yani ben ilk iklim sunumumu 1 ve 2. sınıflara yapmıştım. Onlara bahsettiğim konu ppm seviyelerinin rekor yaptığıydı. Parlamentodan artık iklim anlaşmalarını geçirmemiz gerektiğiydi veya Greta'ydı. Ama onlar tabii 1 ve 2. sınıf oldukları için benim anlattığım matematiksel, sayısal ve daha komplike konuları çok iyi anlayamadılar. Hani sunumun sonundaki bana bakışlarından anlayabiliyordum onu. Sonra onları etkilemem gerektiğini ve son bir cümlem olduğunu hatırladım. Dedim ki şu anda iklim krizinin etkilerini görüyoruz. Ama ileride daha somut etkilerini görebileceğiz. Mesela dünyada su bulamayacağız, bal bulamayacağız, çikolata bulamayacağız dediğim anda sınıfta bir kıyamet koptu. Dolayısıyla herkese iklim krizini farklı yönlerden ve yollardan anlatmam gerektiğini anladım. Yani birine iklim krizini veya önemli bir konuyu anlatırken gözümüzün önünde bulundurmamız gereken konular var. Onları hangi konu başlıkları etkiliyor onların yaşamını ya da yaşları olabilir bu, işleri olabilir. Ben ne yapıyorum çevreme anlatırken? Benim bir radyo programım var Açık Radyo'da. Aynı zamanda aylık bir dergide köşe yazarlığı yapıyorum ve röportajlara devam ediyorum. Hatta o röportajlardan 3 tanesini şimdi size anlatmak istiyorum. Çünkü aslında üçü de benim arkadaşım ve başlarına mutsuz edici haberler geldi, mutsuz edici şeyler geldi. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum size. İlk arkadaşım Çin'den. İklim aktivisti olduğu için okulundan atıldı ve ülkesinde eğitim göremiyor. Ya iklim aktivistliğini bırakması gerekiyor ya da başka bir ülkeye gitmesi gerekiyor. Ama o iklim grevlerine devam ediyor. Rusya'daki arkadaşım, Rusya hükümeti toplu grevleri yasakladığı için tek başına grev yapıyordu. Ama polis tarafından defalarca gözaltına alındı ve 14 günlük bir hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi iklim grevlerine devam ediyor. Hindistan'daki arkadaşım, kendisi daha 9 yaşında ve 6 yaşındayken Hindistan'daki çocuk hareketini başlattı. Ve geçenlerde parlamentonun önünde bir basın açıklaması, bir konuşma yaparken gözaltına alınmak istedi. Daha 9 yaşında. İklim grevlerine devam ediyor. Ve böylece son adımımıza da geldik. Harekete geç. Birlik olacağız, birleşeceğiz ve organize olarak harekete geçeceğiz. Yapmamız gereken şey bu. Uzun zamandır uyuduğunuz uykunuzdan artık uyanmanız gerekiyor. Birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bir acil durum ve eğer krize kriz demezsek bu krizi çözemeyeceğiz. Eğer mesleğiniz bir öğretmen olmaksa, bir öğretmenseniz çocuklarınıza iklimi sahiplenmelerini söyleyebilir, bunu öğretebilirsiniz onlara. Eğer bir haberciyseniz, gazeteciyseniz iklim konusunda haberler yapabilirsiniz. Eğer bir müzisyen ya da şarkıcıysanız bununla ilgili müzikler yazıp şarkılar söyleyebilirsiniz. Ya da bir iş yeri sahibiyseniz yeşil politikaları iş yerinize entegre edebilirsiniz. Dayanışmanın gücü politikacılara, daha doğrusu karar vericilere yeterli baskıyı yapacaktır. Çünkü eğer evimiz yanıyormuş gibi bağırırsak sesimizi duyurabiliriz. Çünkü evimiz gerçekten yanıyor. Biz değilsek kim? Şimdi değilse ne zaman? Teşekkürler.